dr.jb Klinik'ten herkese merhabalar. Ben Doktor Mustafa Behram. Ben Doktor Çağla Jasmin Deliorman. Evet, Çağla Hocam bugün ne anlatıyoruz? Bugün modern korunma yöntemlerinden bahsedelim. Modern korunma yöntemleri. Sizdeyiz hocam. Evet, korunma yöntemi derken aslında nedir bu? İstenmeyen gebeliklerden kaçınmaktır. Evli çiftlerin veya beraber olan çiftlerin gebelik istemedikleri zamanlarda yapabilecekleri, uygulayabilecekleri bazı yöntemler vardır. Daha önce geleneksel yöntemlerinden bahsetmiştik. Şimdi modern yöntemler, yani herhangi bir araç veya ilaç kullanarak uygulayabileceğimiz koruma yöntemleridir. Ama bundan önce aile planlamasından söz etmek istiyorum. Aile planlaması çiftlerin istedikleri zaman ve istedikleri kadar, istedikleri sayıda çocuk sahibi olabilmeleri demektir. Yani ne demek bu? İstenmeyen gebelikleri önlemek, bir çift ne zaman gebelik istiyorsa, çocuk istiyorsa o zaman olsun ve ne kadar sayıda istiyorsa o kadar olsun demektir. Evet. Bazen çiftlerimiz yeni evlendiklerinde hemen çocuk sahibi olmak istemezler. Veya birinci, ikinci, üçüncü çocukların arasında ara vermek isterler. Veya gebelik sayısını tamamladıklarında, yani çocuk sayısını tamamladıklarında bundan sonrası için kalıcı bir yöntemle korunmak isterler. O zaman biz devreye giriyoruz ve çiftimizi değerlendiriyoruz. Korunmak istedikleri süre ve yöntem konusunda ortak bir karar alıyoruz. Modern yöntemler nelerdir? Kabaca bariyer yöntemleri, hormonal yöntemler ve rahim içi araçlar diye 3 ayırabiliriz. Bariyer yöntemler özellikle prezervatif ve kadın kondomu sayabiliriz burada. Hormonal yöntemlerde doğum kontrol hapları, aylık ve 3 aylık iğneler ve implantları sayabiliriz. Ve rahim içi araç dediğimizde spiralleri sayabiliriz. En sık kullanılan modern doğum kontrolü yöntemi spirallerdir. Ülkemizde de sık kullanılıyor. Her ne kadar ki kadınlarımızda çok fazla soru işareti olsa da onları cevaplamaya çalışacağım bugün. Ama kullanılan yöntemler arasında, modern yöntemler arasında en sık kullanılan yöntem spirallerdir. Nedir spiraller? Şimdi onu birazcık açmaya çalışayım. Rahim içi araç, yani aslında alıştığımız adıyla spiral nedir? 2 tane farklı spiralimiz vardır. Rahim içi aracımız vardır. Bir tanesi bakırlı olanlar, diğeri de ilaçlı, yani hormonal olanlar. Hormonlu spiraller. Şimdi öncelikle bakırlı spiralden bahsetmek isterim. Bakırlı spiralimiz aslında şöyle küçücük, plastik, T şeklinde bir araçtır. Şurasında, şurada ve şurada bakır teller vardır. Bu bakır teller ne işe yarar? Rahmin içine yerleştirdiğimizde oradan bakır iyonları salgılanır. Böylelikle hem spermlerin hareketini bozar hem de gebelik oluşmasını önler. Küçücüktür, avucumuzun içinde rahatlıkla taşıyabileceğimiz plastik, yumuşak bir araçtır. Hocam rahim içerisinde nasıl görülüyor spiral? Şimdi spirali biz rahmin içine, yani bebeğin oturduğu, yerleştiği ve büyüdüğü yere takıyoruz. Rahmin içine taktık ve incecik bir iple aşağıdan rahim ağzından uzattık. Burası vajen. Vajenin içinde spiral yoktur. Hissedilmez. Cinsel ilişkide elle herhangi bir şekilde biz spirale temas edemeyiz. Çünkü vajen, rahim ağzı ve rahim dersek rahmin içindedir bu spiral. Tamamen içindedir. Nasıl takarız? Bunun incecik bir borusu vardır, bir kanülü vardır. Vajenden gireriz, rahim içine yerleştiririz. Bu T şeklindeki kolları açılır, biz kanülü çıkartırız. Toplamda 60 saniyelik, yani 1 dakikalık bir işlemdir. Ağrısızdır, acısızdır ve kolaylıkla poliklinik şartlarında uygulanabilecek bir işlemdir. Sonrasında ilk 1 hafta çok önemlidir. İlk 1 hafta rahim kasılır ve bu spirali dışa doğru atmaya çalışabilir. O yüzden biz 1 hafta sonra mutlaka hastamızı kontrole çağırırız ve baktığımızda, karından baktığımızda ultrasonla
buradaki bakır telleri parlak bir şekilde yerinde rahim içinde gördüğümüz zaman içimiz rahat eder. Deriz ki spiraliniz oturmuştur. Artık sizi gebelikten korumaya başlamıştır. Spiraller ne kadar korur bizi gebelikten? %100'e yakın, %99 oranında bizi gebelikten korur. Ve yaklaşık ömürleri 5 ila 10 yıl arasındadır. Mutlaka kontrole her yıl gidilmeli. Yerinde mi değil mi, kayma var mı diye bakılmalıdır. Bakır spirallerden bahsediyoruz burada. Bakır spirallerin yan etkileri nelerdir? En sık karşılaştığımız yan etkisi kanamayı biraz arttırır. Yani adet kanamanız eğer ki 5 günse bunu 6-7 güne çıkartabilir. Adet miktarını bir miktar arttırabilir ve varsa adet ağrımız onu bir miktar arttırabilir. Onun dışında ilk aylarda belki 3-4 ay boyunca hafif lekelenmeler yapabilir ama bu 4 aydan uzun sürmez. 4 aydan uzun sürerse ve diyelim ki 1 yıl olmuş spiral takılalı, ara kanamalarımız varsa, adetlerimiz çok fazlaysa ve bu bizde ciddi bir kansızlık yapıyorsa o zaman ne diyoruz? Demek ki bu spiral bizim vücudumuza uygun değil, farklı bir yönteme geçmek zorundayız. Bunlar bakırlı spirallerde. Bir de hormonal spiraller vardır. Yani Mirena dediğimiz tedavi edici spirallerimiz. Onları aslında birincil olarak korunmak için değil de bazı hastalıkların tedavisinde kullanırız. Hastamızda ciddi bir kanama artışı varsa, onun dışında rahim kalınlaşması varsa, bunları dengelemek için, azaltmak için biz hormonlu spiral takarız. Bu hormonlu spiraller aynı şekilde takılır ve aynı yere yerleşir. Farkı bunlarda bakır yoktur. İçinde şu şekilde depo hormon vardır ve bu hormonlar rahim içinde etki edecek sadece. Minik minik zamanla salınır ve oradaki dokuyu inceltir. Böylelikle bizi hem gebelikten korur hem de istenmeyen kanamalardan korur. Spirali taktık, 3 yıl geçti ve gebelik düşünüyoruz. Ne zaman gebelik oluşur? Spirali çıkardığımız gibi hemen 1-2 ay içerisinde tekrardan rahim kendini yeniler ve gebelik oluşabilir. Uzun süren bir kısırlık dönemi yoktur burada. Kimlere takabiliriz spirali? Doğum yapmış kadınlara geneldeki tercihimiz spiraldir. Normal olsun, vajinal veya sezaryen doğum yapmış olan kadınlara takabiliriz. Ama hiç doğum yapmamış ve uzun süre korunmak isteyen kadınlarımız varsa onlara da bakırlı spiralleri tercih edebiliriz. İlk tercihimiz değildir ama istenirse takılabilir. Çağla Hocam, spiralimiz var, spiral taktırdık. Gebe kalma riskimiz var mı? İkinci sorum, spiralle beraber gebe kaldığımız zaman acaba spiral yerinde mi değildi de gebe kalındı? Spiral güvenli bir korunma yöntemidir. %99 derece bizi korur. Fakat %1, binde bir diyoruz. Bir ihtimalle spiral yerindeyken de gebelik oluşabiliyor. Ama genelde spiralle gebeliklerde sıkça karşılaştığımız şey spiralin yerinden aşağı doğru kaymış olmasıdır. Aşağı doğru yerleşirse korunaklı bölge, aslında olması gereken bölge boşalmış olacağında burada gebelik oluşabilir. Dolayısıyla biz her yıl mutlaka kontrole çağırırız. Her yıl olmasa da diyelim ki hastamızda ara bir kanama oldu. Batar tarzda bir ağrı oldu. Şüphe edecek durumdaysa mutlaka doktoruna başvurmalıdır. Çok nadir olmak kaydıyla spiral yerindeyken de gebelik oluşabilir. Ve çok önemli bir şey, bu gebeliklerin büyük ihtimalle, büyük oranla normal gebelik değil de dış gebelik oluşma ihtimali çok yüksektir. Yani rahimde değil de tüplerde yerleşme ihtimali yüksektir. Ve bu da ciddi hayati risk taşıdığı için mutlaka ve mutlaka böyle bir şüphe varsa doktorumuza başvurmak zorundayız. Ama oldukça güvenli bir yöntemdir. Bunlar bahsettiğimiz istisnalardır ve nadirdir. Yani spiral taktırdım, benim artık kontrole gitmeme gerek yok. Ben artık gebe kalmam diye bir şey yok. Mutlaka aklımızın bir ucunda olacak. Spiral yerinden ayrılmış olabilir, aşağıya gelmiş olabilir. Çağla Hocam'ın da belirttiği gibi gebelikte dış gebelik olabilir. O yüzden doktor kontrolünü ihmal etmeyin.
Merak ettiğiniz soruları videonun altına yazabilirsiniz. Çağla hocamla beraber elimizden geldiğince cevaplamaya devam edeceğiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.